Herkese merhaba. Bugün yine güzel bir çalışmayla karşınızdayım. Ünlü markaya ait kol çantasını yaptım. Askısı normalde deri askıydı ünlü markanın orijinalinde fakat ben kağıt iple hazırladım. Siz de dilediğiniz şekillerde askısını örebilirsiniz. Dilerseniz orijinalinde olduğu gibi deri askı da kullanabilirsiniz. Çantamın yapımıyla alakalı tüm detaylardan videomda bahsediyorum. Yapımında yaklaşık 250 gram ip kullandım ve 4 numara tığ ile ördüm. Siz daha sıkı formda bir çanta isterseniz daha küçük numaralarda tığ da kullanabilirsiniz. Ben kağıt iple hazırladım. Orijinali de bu şekildeydi. Hatta orijinalinde siyah renk kullanılmıştı ama ben lacivert renkle hasır rengi birlikte kullandım. Yine genişlik ölçüsünü kendi istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Ben kullanabileceğim genişlikte yaptım. Zincir sayınızı artırarak daha geniş bir çanta yapabilirsiniz ya da zincir sayınızı daha az sayıda çektiğinizde daha küçük formda bir çanta hazırlayabilirsiniz. Zaten ölçüleriyle alakalı videomda tüm detaylardan bahsediyorum. Küçük bir hatırlatma yaparak videomun giriş kısmını sonlandırıyorum. Sonrasında anlatımıma geçeceğim. Lütfen videolarımı kanalıma abone olarak izleyin. Ayrıca yorum ve beğeni bırakarak beni desteklerseniz de çok sevinirim. Şimdi anlatıma geçmek istiyorum. Çantamın iki parçasını bu şekilde hazırladım. Şimdi üçüncü parçayı sizinle birlikte hazırlayacağım. Üçüncü parçamız da yine bu şekilde olacak. İki renk kullanacağız. Lacivert ve hasır rengi. Şimdi hemen onun yapımına geçelim. Örmeye zincir çekerek başlayacağız. 30 adet zincirle başladım. Zinciri nasıl yapıyorduk? Tığımızı şu şekilde ipimize geçiriyorduk ve kendi etrafında dolayarak şu şekilde bir halka oluşturuyorduk. Şimdi örmeye devam edeceğimiz ipi tığımızın başıyla şu şekilde çekiyoruz. Bu şekilde 30 adet zincir çekeceğiz. Tığımızın başıyla ipi çekip şuradaki yuvarlaktan geçiriyoruz. Bu şekilde 30 adet zincir çekiyoruz. 30 adet zincirimi çektim. Bir zincir daha çekiyorum. Şimdi sık iğne yapacağız. Normalde zincirimizin şuralarına batarız biliyorsunuz ki. Ben yine şöyle çevireceğim. Zincirimin göbek kısmında bakın tam ortada ilmekler var. Oradan yatay bir şekilde tığımı geçireceğim. Tek ilmekten geçiriyorum bakın. Tığıma ilmek dolamadım. Direkt battım. Tığımdaki iki ilmeği tek seferde boşaltarak sık iğne yapıyorum. Normalde nasıl yapıyorduk? Şuralara batıyorduk. Şöyle düz bir şekilde çeviriyorum zincirimi. Şuradaki göbek kısmındaki tam ortadaki zincirden ilmekten tığımı geçiriyorum ve sık iğne yapıyorum. Bu şekilde toplam 30 adet sık iğne yapacağım. Birinci sıramda farklı bir şey yok. Her bir zincire batarak birer adet sık iğne yapıyorum. Birinci sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. 30 adet sık iğne yaparak birinci sıramı tamamladım. İkinci sıramıza geçiş yapacağız. Bir zincir çekiyorum. Geriye dönüyorum. Hemen ilk sık iğnenin tepe boşluğuna batıyorum. Bir adet sık iğne. Bir sonrakine geçiyorum. Bir adet sık iğne. Bir sonrakine geçiyorum. Bir adet sık iğne. İkinci sıramızda bu şekilde öreceğiz. Bu şekilde sıramı tamamlayacağım. Sıra sonunda yine bir zincir çekerek geriye döneceğiz. Yine sık iğne yapacağız. Toplam 3 sıra hasır rengimle sık iğne öreceğim. Sonrasında lacivert rengime geçiş yapacağım. 3 sıra hasır rengimle örüp lacivert rengime geçişi göstermek istiyorum. Hasır rengimle 3. sıramı tamamladım. Şimdi lacivert rengimize geçiş yapacağız. Son sık iğnemi yapmak için batıyorum. Tığımdaki ilmeği boşaltmak için ise lacivert rengimi kullanacağım. Geçişlerde bu şekilde yapıyoruz. Lacivert rengimle tığımı boşaltıyorum. Burada bir miktar ip bırakıyoruz. Şimdi bir zincir çekiyoruz ve ipimizi kilitliyoruz bu şekilde. Şimdi hasır rengimi keseceğim. Dilerseniz yan taraftan yürüterek de örebilirsiniz ama ben bu şekilde geçişlerimi yapacağım. Yan tarafta çok fazla ip birikmesini istemiyorum.
Şimdi düğüm atıyorum. 2 ipimin ucunu bu şekilde normal bir kat düğüm atıyorum. Şimdi şu hasır renkli ipimi şuradaki sık iğnelerimin tepesinden biraz yürüteceğim. Fazlasını da keseceğim. Bunu gizlemek için yapıyorum. İp geçişlerinde farklı teknikleriniz varsa onu da uygulayabilirsiniz. Ben bu şekilde örmeyi uygun buldum. Şimdi fazlasını kesiyorum. Şimdi bir zincir çekmiştik. Yine aynı. Geriye dönüyorum. Hemen ilk sık iğnenin tepe boşluğuna batıyorum. Bir tane sık iğne. Bir sonraki sık iğnenin tepe boşluğuna geçiyorum. Bir tane sık iğne. Bu şekilde sıra sonuna kadar 30 adet sık iğne öreceğim. Renk geçişlerimiz hep bu şekilde olacak. 3 sıra hasır renk, 1 sıra lacivert. Şimdi şu ipimi de şuradaki lacivert renkli sık iğnemin tepe boşluğundan biraz yürütüyorum. Bunu da gizlemiş oluyorum. Fazlasını yine keseceğim. Şimdi sık iğnelerimi örmeye devam ediyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde sık iğnelerimi tamamlayacağım. 4. sıramın sonuna geldim. Şimdi son sık iğnemi yapacağım. Lacivertle tek sıra örecektik. Son sık iğnemi yapmak üzere battım. Bu sefer tığımı hasır rengimle boşaltacağım. Tığımda 2 ilmeğim var. Hasır rengimle boşaltıyorum. Bir zincir çekerek ipimi kilitliyorum. Yine aynı şeyi yapacağız burada. İplerimizi keserek düğüm yapacağız. Dediğim gibi bu şekilde yapmak zorunda değilsiniz. Farklı şekillerde de sıra geçişlerinizi yapabilirsiniz. Renk geçişlerinizi. Şimdi buraya örmeden şu ipimi hemen sık iğnelerin tepe boşluklarından lacivert rengimi yürütüyorum. Hala kanalıma abone olmayanlar varsa lütfen videolarımı kanalıma abone olarak izleyin. Yorum yapmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Beni desteklemenin diğer bir yolu da sosyal medya hesaplarımdan beni takibe almak olacak. Şimdi 4. sıramızı bitirdik. 5. sıramıza geçiş yapıyoruz. Yine bir zincir çektik. Şimdi 5. sıramız ne? Hasır rengi. Hemen ilk sık iğnenin tepe boşluğuna batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Her bir sık iğnenin tepe boşluğuna yine sık iğne yapıyorum. Her sırada 30 adet sık iğnemiz oluyor. Şimdi buradan sonra artık göstermeme gerek yok. Renk geçişlerini gösterdim. Sıraların ne şekilde olduğunu gösterdim. Bu şekilde toplam 31 sıra öreceğiz. Şöyle göstereyim. Bakın. İlk renk geçişimizi yapmış olduk böylece. Şimdi diğer parçamda göstereyim. Toplam 31 sıra ördüm. Sonrasında lacivert rengimle tüm parçamın etrafını döndüm. Lacivert parçamda da aynısını yaptım. Yine 31 sıra ördüm. Yine etrafını lacivert rengimle döndüm. Neden bunu yapıyorum? Hem modelin kendisi böyleydi orijinal hali hem de birleştirme aşamasında bana kolaylık olması açısından lacivert rengimle bir sıra kenar dönmesi yaptım. Onu da sık iğne olarak yaptım. Şimdi bu parçamı tamamladıktan sonra zaten o aşamaları göstereceğim. Dediğim gibi renk geçişlerimiz bu şekilde. 31 sıra tamamlanana kadar 3 sıra hasır renk, 1 sıra lacivert. 3 sıra hasır renk, 1 sıra lacivert. 31 sıramızı tamamlayıp sonrasında tekrar görüşüyoruz. Parçama 31 sıra ördüm.
31. sıram hasır rengiydi. Onunla 31. sıramı ördüm. Şimdi 32. sıramı ise lacivertle öreceğim. Fakat normalde ne yapıyorduk? Bir zincir çekip geri dönüyorduk. Sıramızı tamamlıyorduk. Şimdi burada kenar dönmemi lacivert rengimle yapacağım. Örme yönüm ters olmasın diye bu işlemi yapıyorum. Şimdi bu şekilde yaparsam kenar dönmem terse kalacak. Yani şu ilmeklerimle aynı yönde düz bir görüntüsü olmayacak. Kenar dönmemin de yine düz bir görüntü oluşturmasını istiyorum. O yüzden şu şekilde örme yönümde şöyle kenar dönmemi yapacağım. Tüm kenarlarımı döneceğim. Dört kenarı da lacivert rengimle sık iğne yaparak döneceğim. Şimdi hasır rengimi bitirdim. Burada tığımı lacivert rengimle boşalttım. Diğer sıralarda olduğu gibi yaptım. Ve bir zincir çektim, ipimi kilitledim. Şimdi şu ipimi de araya alarak gizlemek istiyorum. Ne yapacağız burada? Şuradan aşağıya doğru kenar dönmesi yapacağız. Bir zincir çektim dediğim gibi. Hemen şöyle çeviriyorum. Buralarda ne vardı? 1, 2, 3. 3 sıra hasır rengimle örmüştüm. Her bir sıranın yan kenarına birer adet sık iğne. Birinci sıramı yaptım. İkinci sıramın kenarına geçiyorum. Sık iğne. Şu ipi aradan yürütelim, gizleyelim. Şimdi üçüncü sıramın lacivert rengimle ördüğüm noktaya geldim. Onun da yan kenarına bir tane sık iğne. Direkt batıyorum bakın. Hiç farklı bir işlem yapmıyorum. Tığıma ilmek dolamıyorum. Şimdi hasır rengimli olan sıraya geçtim. Sık iğnelerin aralarına batıyoruz. İstediğiniz yere batabilirsiniz burada. Her bir sıranın yan kenarına bir adet sık iğne. Başka hiçbir işlem yok. Bakın. Tığımda 2 ilmeğim oldu. Bu şekilde parçamın dört bir kenarında sık iğne yaparak döneceğim. Şimdi o işlemimi tamamlayıp başladığım noktaya geliyorum. Sonrasında ise askımın yapımını göstermek istiyorum. Kenar dönmemdeki son sık iğnemi ördüm. İlk başta ördüğüm sık iğne şuydu. Ne yapıyorum? Kaydırma tekniğiyle bakın tığıma ilmek dolamadım. Sık iğnenin tepe boşluğuna batıyorum. Kaydırma tekniğiyle sıramı bağlıyorum. Bir zincir çekerek ipimi kilitliyorum. Dikmek için bir miktar ip bırakacağım. Tüm şu kenarı dikmek için. Dikmek için bir miktar ip bıraktım. Biraz uzun bıraktım. Üç kenarını da dikeceğim için. Şimdi çantamın askı yapımını anlatmak istiyorum. Askısını yaptıktan sonra ise çantamızın birleştirme aşamasına geçeceğiz. Normalde çantanın orijinalinde deri askı kullanılmış. Fakat ben çantamın askısını örerek yapmak istiyorum. Onun için de yine lacivert renkli ipimi kullanacağım. Sık iğne yaparak ördüm. Şimdi onu göstermek istiyorum. Şu şekilde bakın. Bir askı ördüm. Çok uzun değil askım. Hemen genişliğini ve uzunluğunu paylaşmak istiyorum. Sadece sık iğne ile çalıştım. Siz de dilediğiniz şekillerde askınızı tasarlayabilirsiniz. Uzunluğu 47 santim. Genişliğini de göstereyim hemen. Genişliği ise 3 santim. Dilediğiniz genişliklerde, dilediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. İpimi aldım. Dikmek için bir miktar ucunda ip bırakacağım. Askımı dikerken kullanacağım bu ipi. Şöyle biraz ileriden zincir çekmeye başlıyorum. Tığımı çevirdim. Hemen ilk zincirimi çektim. Toplam 5 adet zincir çektim. 5 adet zincir çektiğimde askımın genişliği 3 santimdi. Şimdi bir zincir daha çekiyorum 5 zincirden sonra. Yine bakın ben zincirlerim hep göbek kısımlarına batıyorum. Bu şekilde batmayacağım. Şöyle düz bir şekilde elimin üstünde çeviriyorum. Şurada göbek kısmında bakın tek ilmek var. Yatay bir şekilde tığımı oradan geçiriyorum.
Beşinci zincire battım. Bir tane sık iğne yapıyorum. Dördüncü zincire batıyorum. Bir adet daha sık iğne. Bu şekilde toplam 5 adet sık iğne yapıyorum. Bir sıra daha göstereceğim. Sonrasında artık göstermeme gerek yok. Dediğim gibi sadece sık iğne örülerek yapılıyor. Aynı gövdesinde olduğu gibi. Şimdi üst sıraya geçerken bir zincir çekiyorum. Geriye dönüyorum. Hemen ilk sık iğnenin tepe boşluğuna batıyorum. Bir adet sık iğne. Yine sıra sonuna kadar her bir sık iğnenin bakın tepe boşluklarına batıyorum. Bir adet sık iğne yapıyorum. Her sırada toplam 5 adet sık iğne 47 santim olana kadar örmeye devam ediyorum. Yine bir zincir. Geriye dönüyoruz. İlk sık iğnenin tepe boşluğuna batıyoruz. Bir tane sık iğne. Buradan sonra yine aynı. Bu noktadan sonra artık göstermeme gerek yok. Askımın örme işlemi hep aynı şekilde devam edecek. İstediğim uzunluğa gelene kadar örmeye devam edeceğim. Sonrasında da bir sıra kenar dönme işlemi yapacağım. Şimdi onu göstermek istiyorum. Askımın örme işlemini tamamlamıştım. Şimdi bir zincir çekiyorum. Hemen kenar dönmeye geçeceğiz. Şu şekilde uzun kenarından hemen kenar dönmeme başlıyorum. Bir zincirimi çektim. Hemen ilk sıranın yan tarafına bir tane sık iğne. Şimdi ikinci sıraya geçiyorum. Bir tane sık iğne. Bakın her bir sıranın yan boşluğuna sık iğne yapacağız. Bu şekilde askımızın aynı diğer parçalarda olduğu gibi şöyle dört tarafını şu ucuna kadar öreceğim. İlk önce uzun kenarımı, sonra kısa kenarı da örerek diğer uzun kenarıma geçeceğim ve başlangıç noktama geleceğim. Aynı diğer parçalarda olduğu gibi farklı hiçbir işlem yok, artık göstermiyorum o yüzden devamını. Şimdi askımızın kenar dönmesini tamamlayıp çantamızın birleştirme aşamasına geçelim. Çantamın birleştirme aşamasına gövde kısmından başlayacağım. Gövde için 3 tane parça ördük biliyorsunuz ki. Bu parçalarımızı şu şekilde üçgen bir şekilde katlıyorum. Şöyle. Şeklimiz bu olacak. Başta göstermek istiyorum ki istediğiniz şekilde katlayabilirsiniz. İster bu şekilde, ister bu şekilde. Önemli olan üçgen şekil alması. Bakın şöyle. Burası çantamızın ağız kısmı, taban kısmı lacivert rengimizden oluşacak. Şimdi birleştirme işlemini nasıl yapacağız? Şuradan şöyle bakın. Arka kısma doğru dikerek birleştireceğiz. Sonrasında burası yine arkadan diğer uca kadar birleştireceğiz. Şu kısımları birleştirdikten sonra çantamızın gövdesi bir bütün haline gelecek. Sonrasında ise ağız kısmına kenar dönmesi yapacağız. Çantamızın derinliği biraz daha artmış olacak. Şimdi hemen dikiş işlemimize geçelim. Dikme işlemi için zaten parçalarımızın ucunda bir miktar ip bırakmıştık. Şu lacivert parçamızı ve şu çizgili parçamızın tekini alıyoruz. Şu şekilde. Zaten sıra sayıları aynı olduğu için her bir sık iğnenin içte kalan ilmeklerinden iğnemi geçireceğim. Karşılıklı gelen sık iğnelerin tepe boşluklarından iğnemi geçiriyorum. Bakın tepe boşluğu burası. Sık iğnenin şu içeride kalan, buradan değil şu ortasından, tam tepe boşluğunun ortasından içeride kalan ilmeklerden iğnemi geçiriyorum karşılıklı olarak. Bu şekilde dikme işlemini yapıyorum. Bir kez daha göstereyim. Birleştirme işlemini tığla örerek de yapabilirsiniz ya da farklı şekilde de dikebilirsiniz. Bana bu şekilde daha kolay geldiği için bu şekilde dikmeyi tercih ediyorum. Şimdi dediğim gibi şu kısımdan şöyle birleştireceğiz. Sonrasında artık çantamızın gövde birleştirmesi bitmiş olacak. Birleştirmemi tamamlayıp bitmiş halini sizlerle paylaşacağım. Çantamın birleştirme işlemini tamamladım. Bakın şöyle göstereyim. Çantamızın örme işlemi henüz bitmedi gövde kısmında. 5 sıra daha ağız kısmına şu şekilde sık iğne öreceğiz. 3 sıra hasır rengi öreceğiz.
2 sırada lacivert rengimizle örüp gövde kısmındaki örme işlemini bitireceğiz. Sonrasında da askımızı dikeceğiz. Şimdi dilerseniz bu kısımdan başlayabilirsiniz. Dilerseniz bu kısımdan sadece sık iğne öreceğiz. Farklı bir işlem yok. Burada özellikle anlatmak istediğim bu kısım. Dediğim gibi diğerlerinde farklı bir işlem yok. Her bir sık iğnenin tepe boşluğuna zaten birer adet sık iğne yapacağız. Şimdi zincir çekerek ipimi kilitliyorum. Sonrasında şu tepe noktasındaki ilk sık iğneden yine istediğiniz noktadan örme işlemine başlayabilirsiniz. Askımın altında kalacağı için başlangıç noktamı burada daha rahat gizleyebilirim diye buradan başlıyorum ben. Zincir çekerek kilitlediğim ipi aradan çekiyorum. Bir zincir çekiyorum yine. Bir sonraki sık iğnenin tepe boşluğuna bakın. Geçiyorum bir tane sık iğne. Fakat şu ipimi de araya alıp yürütüyorum ki belli olmasın. Bakın yine bir sonraki noktaya geçtim. Sık iğne. Bir sonraki sık iğnenin tepe boşluğuna batıyorum yine sık iğne. Her bir sık iğnenin tepe boşluğuna birer adet sık iğne yaparak ortadaki şu noktaya kadar geliyorum. Sık iğnelerimi örerek ortadaki boşluğa kadar geldim. Şimdi şöyle göstermek istiyorum burada batacağım noktaları. Bakın. Şurası bizim tam birleşme noktamız. Şuradaki sık iğnenin şöyle göstereyim. Tepe boşluğuna bir tane yapacağım. Şurada ekleme yaptığımız noktalar var ya. Oraya zaten burada kendini belli edecek. Bir tane birleşme noktasına, bir tane de şu lacivert rengimizde olan köşeye, bir tane bakın yine birleşme noktasındaki yere batacağım. Bir tane de hemen onun dibindeki sık iğnenin tepe boşluğuna. Dönüşü 5 tane sık iğne ile tamamlayacağım. Şimdi belirttiğim noktalara sık iğne yapıyorum. Aslında burada nedir? Şu parçamızın son sık iğnesinin tepe boşluğuna batıyorum burada. Burada batmak biraz zor olabilir çünkü dikiş yeri olduğu için. Şimdi birleşme noktasına bakın. İki parçanın dikişle birleştirdiğimiz yeri burası. Battım. İkinciyi yaptım. Şimdi hemen lacivert rengimizle ördüğümüz parçamızın tam köşe noktasına yani orta noktaya batıyoruz aslında. Oraya da batıyorum. Üçüncüyü yaptım. Dördüncü yine iki parçayı dikerek birleştirdiğimiz yere. Da uygun yerlere batabilirsiniz. Bir de şu parçamızın ilk başlangıç noktasındaki sık iğnesine. Dönüşümüzü bu şekilde sağlıyoruz. Bakın. Şimdi yine sık iğne örmeye devam ediyorum. Şu başladığım noktaya gelene kadar sık iğne öreceğim. Yine şu ortadaki noktada aynı işlemi yapacağım. Hiç farklı bir işlem yok. Bu şekilde tüm kenarı dönüyorum. Başladığım noktaya geliyorum. Çantamın ağız kısmındaki birinci sıramı tamamladım. Şimdi ikinci sırama geçiş yapacağım. İlk yapmış olduğum son sık iğneme battım. İlk yapmış olduğum sık iğnenin tepe boşluğuna batıyorum. Kaydırma tekniğiyle sıramı bağlıyorum. İkinci sırama geçiş yapmak için bir zincir çekiyorum. Hemen aynı sık iğnenin içine batıyorum. Bir tane sık iğne. Bir sonrakine batıyorum. Bir tane sık iğne. Bu şekilde yine şu orta boşluğumuza bakın şuraya gelene kadar bu şekilde sık iğne yapmaya devam edeceğim. Şimdi her bir sık iğnenin olduğu noktaya bir tane sık iğne yapıyorum. İkinci sıramda orta boşluğa kadar geldim bakın. Şimdi burada eksiltme işlemi yapacağız. Onu da neden? Şimdi aynı şekilde
şu ortadaki 3 ilmeğe de aynı şekilde battığımızda dışarıya doğru örgümüz taşıyor. Çok çirkin duruyor. Ben onu sevmiyorum. O yüzden burada 3 ilmeğimizi tek ilmeğe düşüreceğiz. Onu da nasıl yapacağız? Hangileri olduğunu da hemen şöyle göstereyim yakından. Şurada birleştirme noktasına batmıştık. Bir de lacivert rengimizin köşesine batmıştık bir tane sık iğne. Bir de yine şu iki parçanın birleştiği noktada yapmış olduğumuz sık iğnemiz var. 1, 2, 3. 3 tane sık iğneyi bakın örmeden bıraktım. Oraya kadar geldim. Şimdi nasıl yapıyorum? İlk sık iğnenin tepe boşluğuna batıyorum. Sonrasında diğerine batıyorum. Sonrasında yine üçüncüye batıyorum. Yani ortada bıraktığım 3 tane sık iğne var. Hangisi birleştirme noktası, köşe noktası, bir de birleştirme noktasındaki sık iğnelerimiz. Şimdi tığımızda 4 tane ilmeğimiz oldu. Bunu tek seferde boşaltıyorum. Aslında buraya ne yapıyorum? 3 tane sık iğne yapmak yerine 1 adet sık iğne yapıyorum. Şimdi bir sonraki sık iğnenin tepe boşluğuna geçiyorum. Bir tane sık iğne. Şimdi normal örmeye devam ediyorum. Her bir sık iğnenin tepe boşluğuna birer adet sık iğne yapıyorum. Şimdi ne şekilde de gözüktüğünü göstermek istiyorum. Bakın. Burada yine hafif bir ovalliğimiz var ve dışarıya çok fazla taşmadan örgümüzü yukarıya doğru döndürmüş olduk. Eğer hepsine birer adet sık iğne yapsaydık şurası çok daha fazla dışarıya doğru taşıyor ve çok çirkin bir görüntü oluyor. Ben onu sevmediğim için bu şekilde eksiltmeyi tercih ettim. Ama yine tercih sizin. Farklı örgü şekilleri biliyorsanız o şekilde buradaki dönüşü sağlayabilirsiniz. Şimdi şurada başladığım noktaya gelene kadar aynı işlemi yapacağım. Başlangıç noktama gelip yine sıra bağlayarak ikinci sıramı tamamlamış olacağım. Artık buradan sonra göstermeme gerek yok. Tüm sıralar birbirinin aynı. Ortada yapacağımız işlemler de aynı. Üst sıra hasır renk öreceğim. 2 sırada lacivert rengimle ördükten sonra çantamın gövde kısmını tamamlamış olacağım. Şimdi tüm sıralarımı tamamlayıp bitmiş halini sizlerle paylaşmak istiyorum. Çantamın ağız kısmındaki örme işlemini tamamladım. 3 renk hasır renkle ördüm. 2 renk de lacivert renkle ördüm. Şimdi çantamın ölçülerini paylaşmak istiyorum bu haliyle. İlk önce genişlik ölçüsünü vereyim. 31 santim genişliği var. Derinliğini de hemen söyleyeyim. Derinlik ölçüsü 18 santim. Şu köşedeki yükseklik ölçüsünü de paylaşayım. 32 santimde kenar yüksekliğimiz. Şimdi askımızı dikeceğiz. Askımıza da bir sıra kenar dönmesi yapmıştık. Şimdi askımızın tam orta noktasını şöyle katlayarak belirliyorum. Askımı katlıyorum. Dışarıdan dikeceğim. Şu köşeye dikeceğim. İstediğiniz uzunlukta dışarıdan bırakabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Şu çizginin bitim noktasına lacivert renk bakın. Ağız kısmı burası. Bir önceki lacivert renkli örgümüzün şu noktasına, köşe noktasına denk getiriyorum bitim noktasını. Tam orta noktadan şöyle göstereyim. Şu şekilde yerleştiriyorum. Normal iğne ile dikeceğiz. Burada farklı bir işlem yok. İstediğiniz şekilde dikiş işlemini yapabilirsiniz. Şöyle uygun yerlerden iğnemi geçirerek dikişimi yapacağım. Bu şekilde birleştirme işlemini yapıyoruz. Diğer tarafı da aynı şekilde dikeceğim. Şöyle. Aynı şekilde yerleştirelim ki iki askımızı farklılık olmasın. Dilerseniz içten de dikebilirsiniz. Şu şekilde. Bakın. Dışarıdan gözükmesini istemiyorsanız dilerseniz iç kısımdan da dikebilirsiniz. Ya da deri askı da kullanabilirsiniz. Orijinali zaten deri askıydı. Fakat ben deri askı tercih etmediğim için yine kendi ipinden askı hazırladım. Şimdi askılarımı dikip bitmiş halini tekrar sizinle paylaşıyorum.
Çantamın yapımını tamamladım. Güzel bir çalışmayı tamamlamış olduk birlikte. Umarım beğenir ve sizler de örersiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Yapımıyla alakalı sormak istediğiniz şeyler olursa yine videomun yorumlar kısmına yazarak bana sorularınızı sorabilirsiniz. Sorulara en kısa sürede elimden geldiğince dönüş yapmaya çalışıyorum. Sizler de lütfen videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Tabii ki bir de ne yapıyoruz? Kanalımdaki videoları kanalıma abone olarak izliyoruz. Diğer sosyal medya hesaplarımdan da beni desteklerseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşça kalın.